Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bir giysi yenileme projesi var. Görmüş olduğunuz bu kapşonlu siviti yenileyerek böyle süsleyeceğim. Daha değişik bir hale getireceğim. Öncelikle şu kollarını çıkarıp alacağım. Yerine yeni bir kol öreceğim. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi sweatshirt'ün kollarını düzgünce kesip çıkartacağız. Şöyle şu çizgiden keselim. Evet, bu şekilde keselim. Evet, kolu kesip çıkardık. Şimdi şu dikiş yerinden de keselim. Evet, kolu bu şekilde açtım. Şimdi yeni bir kol örerken esas alacağım kalıp bu arkadaşlar. Siz kendi sweatshirt'ünüzden kestiğiniz kola göre onun ölçüsünü baz alarak örmeniz lazım. Evet, şimdi böyle ölçerek zincir sayısını ona göre tespit ederek ve sık sık öyle her sırada bir, iki sırada bir filan bu kolun üzerine ördüğümüz örgüyü koyup ölçerek bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet, şimdi benim vereceğim sayılar bu kendi çıkardığım kol ebatlarına göre. Şimdi bunun ölçülerini vereyim. Size bir referans teşkil eder. Evet, şimdi şöyle bilek ölçüsünü vereyim ben. Bakın 20 santim bilek genişliği var. Şu en geniş kısmının ölçüsü şöyle bakın 38 santim. Kol boyunun ölçüsü de şöyle şuradan 50, şöyle ölçelim. 50, 11, 61 santimde kol uzunluğu var. Evet, bu şekilde şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Kol lastiklerini yaparak başlayacağız. Şöyle bir lacivert ipim var evde, bunu kullanacağım. 4 milimetrede şiş kullanacağım. Şimdi kol lastiği öreceğiz. Bir ters bir düz şekilde. İsterseniz iki ters iki düz örebilirsiniz. Ben 60 ilmekle yapıyorum. Siz bilek kalınlığınıza göre değişebilir bu sayı tabi. Evet, devam edelim. 1 2 3 4 5, evet 60 ilmek atalım. Evet, 60 ilmek attım şişe. Şimdi başlayalım. Bir ters bir düz lastik örmeye. Evet, tersten örüyorum, düzden örüyorum, tersten, düzden. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. İstediğimiz bilek uzunluğuna gelene kadar dümdüz öreceğiz. Evet, lastiğimizi ördük. Yaklaşık bir 4 parmak kadar, böyle istediğiniz kadar örebilirsiniz tabii ki. Şimdi lastiğimizi keseceğiz. Bundan sonrasına tığ işi olarak devam edeceğiz. Evet, kesiyorum. Evet, devam edelim kesmeye. Evet, şimdi bundan sonrasını tığla devam edeceğiz. Şimdi trabzan, üçlü trabzanlar yapıyorum. İlk 4 sıra sadece trabzan yapacağız. Bunun sayılarını, yani kenarlardaki artma sayılarını
çıkardığımız kol kalıbına göre her sırada böyle bakarak ayarlayacağız. Şimdi 60 ilmek başlamıştım bu lastik örgüsünü. Bunun üzerine böyle göz kararı ilmekler alarak 52 tane trabzan yapacağım. Deneme yaptım. O şekilde benim kol ölçüme uygun geldi. 1, 2, 3 zincirle başladım. 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet. 52 tane trabzan yapacağım. Şöyle göz kararı ilmek alarak yapıyoruz. Evet. Devam edelim. 4 sıra üçlü trabzan yapacağım. Arada kenarlardan arttıracağım. Evet. Bu şekilde 4 sıra üçlü trabzan yaptım. Bakın 4 sıra. 52 ilmekle başlamıştım. Sonra kenarlardan şuradan arttırdım. Başlangıç ve bitişten. Şu anda 54 tane trabzana çıkmış oldum. Siz her seferinde kendi o çıkardığınız kol şekline göre ölçerek bu sayıları ayarlayabilirsiniz. Evet. Şimdi şu diğer yaptığım kol üzerinden göstereyim. Şu mavi sırayı öreceğiz. Bu şekilde popcornlar yapacağız. Bunun için yalnız popcornların böyle ön tarafa gelmesi için örgüyü tersinden örüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Evet. Burası düzü. Şuradan öreceğim. Yok, pardon. Burası düzü. Tersinden öreceğiz böyle ki tomurcuklar, popcornlar ön tarafa geçsin diye. Şimdi başlıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. Her seferinde de bu ipleri böyle içeri alıyorum. Kenarlar temiz olsun diye. Evet. Evet. Bir sık iğne yaptım. 2, 3 ve dördüncüyü yaptım. Şunu hemen keselim fazlalıkları. Evet. Doluyorum. Hemen yanındakine bakın şöyle. 1, 2 çektim. Beklettim. Doluyorum. Aynı yere 1, 2 çektim. Beklettim. Doluyorum. Aynı yere 1, 2 doluyorum. 1, 2. 4 kez yapmış olduk bunu. Şimdi bu ilmeklerin hepsini birden alıp bir zincir çekiyorum ve aynı yere kıstırıyorum. Sonra yine 1, 2, 3, 4 yaptım. Doladım. Hemen yanındakine beklettim. Beklettim. 3 oldu. Ve 4. Hepsini birden alıp kıstırıp aynı yere batıyorum ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Evet. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın ön tarafa çıkıyor. Evet, devam edelim. Evet, sırayı tamamladık. Şimdi şurada üstüne bir sıra sık iğne yaptım. 52 pardon 54 ilmek sık iğne olacak. Evet, ön yüze geldim. Evet. 1, 2, 3,
4, şuraya batıyorum, 5, sonra şuraya geçiyorum, 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şuraya geçiyorum. Böylelikle ilmek sayımız sabit kalıyor. İlk şuradaki ilmek sayısı kadar 54 ilmek olarak sık iğnemizi bu şekilde yapalım. Sonra üstüne 2 sıra şurada gördüğünüz beyaz krem renkli üçlü trabzan yapacağım. Kenarlardan da birer tane daha arttıracağım. Evet, şu 2 sıra trabzanı da tamamlayalım. Şu lacivert sırayla tekrar geri döneceğim. Evet, 2 sıra bu renk yaptım. Üçlü trabzan 58 ilmeğe çıkardım burada. 58 trabzan var. Şimdi şu modeli yapacağız arkadaşlar. Şu sırayı yapacağız. Bunu da hemen göstereyim. Şöyle. Evet, örgünün yüzünden başladım. Şöyle ipleri içeri alıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi 2 kere doluyorum. Şu hemen yanındaki trabzanın altına denk gelen trabzanın şöyle arasından geçiriyorum. 1 2 3 4 de çekiyorum. Sonra şunu atlıyoruz. Demin doldurduk onun yerini. Şuna hemen yanındakine batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 yaptım. Çift doladım. Evet. Onun yanındaki trabzanın altından şu trabzandan alıyorum. 1 2 3 4 çekiyorum. Evet. Şunu doldurduk şimdi. Buradan devam ediyorum. Evet, bu sırayı bu şekilde yapacağız. Daha sonra yeşil renk iple şöyle bir sıra üçlü trabzan yapacağım. Burada da o yeşil rengi 60 ilmek olarak yapacağım. Birer tane arttırmış olacağım. Ondan sonra şu sırada tekrar döneceğim. Evet, bu sırayı da tamamladık. 60 tane üçlü trabzan yaptım. Evet, şimdi şu kahverengi sıradayız. Hemen başlayalım. Evet, şöyle bakın, zikzak yapıyoruz. Şimdi birinci trabzandan başladım, bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir sık iğne daha, 2 tane sık iğne oldu. Doluyorum, hemen yanına ikili trabzan doluyorum, yanına ikili trabzan doluyorum, yanına bu kez üçlü trabzan, 1 2 3 de çektim, doluyorum, tekrar yanına 1 2 3 de çektim. Yani 2 tane sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan. Şimdi bunun simetriğini yapacağız. 2 de çektim, ikili trabzan, yanına 2 tane sık iğne. Evet, motifimiz böyle. Şimdi 2 tane sık iğneyi yaptım. Şöyle bakın.
Tekrar hemen ikili trabzan, 2 tane, 2 tane üçlü trabzan. Evet, bu sıraya bu şekilde devam edelim. Evet, şimdi şu kısmı yapacağız, pembe renkli. Evet, devam edelim. Şimdi şu 2 tane sık iğne ile başlamıştık. O 2 sık iğnenin üstüne 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle başladım. Hemen yanına 1 2 3 de çektim. Sonra burada ikili trabzanlar var. İkili trabzanların üstüne ikili trabzan, şu üçlü trabzanların üzerine de sık iğne. Yani burada yaptığımızın tersini yapıyoruz. Şimdi onun yanına ikili trabzan, sık iğnelere geldim. Onların üstüne üçlü trabzan, 1 2, şimdi ikili trabzan, 1 2, üçlü trabzanların üstüne geldim, sık iğne, 1 2. Evet, bu sırayı da böyle devam edelim. Sonrasında bir sıra üçlü trabzan yapacağız onun üstüne, şu koyu füme ile. Sonra araya şu popcornlu sırayı yapacağız. Sonra tekrar üçlü trabzan. Şimdi şu füme renkli üçlü trabzan sırasını da yapıp geri döneceğim. Evet, şimdi bu sırayı yaptım. Bu sırada 62 tane üçlü trabzan var. Şimdi şu popcornlu sırayı yapacağız. Bunun için şöyle dönüyorum. Şimdi başlıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapacağım. Yalnız bu ipi içinden geçirmeden önce popcorn'u yapacağım. Şu pembe rengi geçiriyorum tığıma. Şöyle. Evet. Bakın. Şu şekildeyken en son ilmeği çıkarırken pembe renkli çıkarıyorum. Şöyle. Evet. Sonra doluyoruz. Popcornumuzu yapıyoruz. Bakın bir sonraki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan yaptım. Beklettim. Aynı yere ikili trabzan, ikili trabzan, doladım. Aynı yere ikili trabzan, 4 tane yaptık. Evet. Şimdi üçünü bir alıyorum. Sonra bu ipi bırakıyorum. Bu iple devam ediyorum. Aynı yere kıstırıyorum. Gri ipi alıyorum. Bakın. Şu şekilde yaptım. Şimdi yine bu ipi içten yürütüyorum. 1 2 3 4 5. Evet, şu beşinciyi çıkarmadan diğer ipe geçiyorduk. Şöyle, onu unutmayalım. Evet, tekrar yapacağım. Şöyle bakın, geçirdim, doluyorum. Hemen yanındakine ikili trabzan, beklet, beklet ve 4 oldu.
Hepsini bir alıyorum. Sonra bu ipe geçiyorum. Şurayla kıstırırken bu ipi kullanıyorum. Ve 5 tane 1 2 3 4 5.'yi geçirirken bu iple geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın burada fıstıklar oluşuyor. Sonraki sırada yine üçlü trabzan yapacağız. Bir sıra daha. Burada 64 ilmek olacaktı yanlış saymadıysam. Evet. Sonra 2 sıra şu üçlü trabzanları yapacağız. Son geldiğimiz noktadaki üçlü trabzan sayısını vereceğim. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet. Bu sırayı da tamamladık. 2 sıra gri renkten üçlü trabzan yaptım. Şimdi şu sıraya geçiyoruz. Burada 67 tane trabzan var son sırada. Evet. Şimdi başlayalım. Şu ilk trabzandan başlıyorum. 1 2 3 zincir. Aynı yere üçlü trabzan, aynı yere bir üçlü trabzan daha. Evet, 3 tane üçlü trabzan oldu. Hiç zincir çekmiyorum. 1 2 ilmek atlıyorum, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 yaptım. Yine direkt 2 tane atlıyorum. 1 2 üçüncüye. Evet, bu şekilde devam edelim. 2 3 evet. Bu şekilde devam edelim. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yaptık. Şöyle bakın. Evet. Şimdi şöyle boşluklara beyazdan üçlü trabzan yapacağız. Evet, başlayalım. Şu boşluktan önce bakın şu üçlü trabzanın şu kısmına yapıyorum ki daralmasın kolumuz diye. Evet. 1 2 3 zincir, şuraya üçlü trabzan. Evet. Şu boşluğa geçiyorum direkt. 1 2 3 hemen yanındaki boşluğa 3 tane. Evet, bu şekilde 24 tane üçlü grup olacak. Yani benim ördüğüm kol kalıbına göre, sizin kalıbınıza göre sayı değişebilir. Yani şunlardan 1 2 3 24 tane olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi şu beyazları yaptıktan sonra aynı şekilde bakın şu kırmızı sıradan bir sıra daha yaptım. Şöyle 24 tane şu üçlü gruptan var. Yani şöyle 1 2 3 4 diye saydığımızda hepsi 24 tane. Şu mavi üçlü trabzan sırasının da 2 sıra ördüm bu şekilde. Evet, şu ilk sırasında 72 trabzan var. İkinci sırasında 74 trabzan var. Kenarlardan arttırıyoruz bu şekilde bakın. Şimdi
Şu sıraya geçiyoruz. Şu modeli yapacağız. Evet, bu arada çok güzel gidiyor örnek modelimiz bu şekilde. Evet, şimdi başlayalım yeni sıramıza. Evet. Şimdi şöyle en dıştan başlıyorum. Evet, doladım. Bakın şu battığım ilmeği saymıyorum. 1 2 3 dördüncü ilmeğe batıyorum. Üçlü trabzan. Aynı yere yine üçlü trabzan. 7 tane yapacağız bundan. Çabucak yapayım. 3 4 5 6 7. Evet, 7 tane yaptık. Şimdi 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye kıstırıyorum. Sonra tekrar doluyorum. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye 1 2 3 4. Evet, bu şekilde devam edelim. Örnek modelimiz böyle olacak. Evet, bu sırayı da böyle tamamladık. Arada böyle 3 trabzan değil 2 trabzan atlayarak da yaptım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dilim yapmış oldum. Evet, şimdi diğer sıraya geçelim. Evet, şu ilk trabzanın tepesine batıyorum ve 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine 7 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7. Evet, şu tam ortadaki yere kıstırıyorum. Sonra doluyorum. Tekrar aynı şekilde şuraya, bu birleşim yerine 7 tane trabzan, 2 3 4 5 6 7. Yine tam orta noktaya kıstırıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Bu sırada da şu lacivert dilimlerden 11 tane olacak. Bu şekilde sayı vermemin sebebi, kol ördüğümüz için kenarlardan böyle genişlemesini istiyoruz. O yüzden normal örnek sırasına göre burada 9 dilim çıkıyordu. Fakat kenarlardan genişleyebilsin diye arada 3 trabzan yerine 2 trabzan atlayarak bir dilim daha ekledim. O yüzden 10 dilim oldu. Bu şekilde siz tabii kendi, daha önce de söylediğim gibi, kendi kol ölçünüze göre bunun sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi diğer sıraya geçiyorum. Şu başlangıç kısmında biraz çok dışa doğru gitti. O yüzden iki tanesini söktüm. Burada 5 trabzan var arkadaşlar. Bitiş kısmında da öyle. Ona dikkat ederseniz daha iyi olur. Yoksa bu tarafa doğru çok böyle çıkık oluyor. Onu da hemen belirteyim. Evet. Şimdi şurayı yapıyoruz. Bakın, yeşille şöyle.
Daha önce benzer bir sıra yapmıştık. Şurada benzer bir sıra yapmıştık. O tarz bir çalışma olacak. Evet, şu ortaya gelen kısımlarda 2 tane üçlü trabzan yapacağım. En tepede de 2 tane sık iğne olacak. Şöyle bir sık iğne yaparak başlıyorum. Evet, 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. 2 tane. Sonra en dibe geldik, bakın. Üçlü trabzan yapıyorum. Yine 2 tane. Sonra 2 tane ikili trabzan. 1 2. Tepe kısmında 2 tane sık iğne. Sonra 2 tane, hep 2 tane yapıyoruz hepsinden. İkili trabzan. Gene dip kısma geldik. 2 tane üçlü trabzan. Yanındakine de üçlü trabzan. Evet. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Daha sonra arkadaşlar şöyle 2 sıra üstüne ikili trabzan yapacağız. Bu trabzanları yaptıktan sonra trabzan sayısını vereceğim size. Evet arkadaşlar, şu yeşili yaptıktan sonra 2 sıra üçlü trabzan yaptım. Şu ikinci sırasında 82 tane trabzan var. Artış sayımız bu oldu. Sonra üstüne 1 sıra sık iğne yaptım lacivert iplikle. Şimdi motif eklemesi yapacağız buraya. Şu şekilde 8 tane motif ördüm. Hanım dilendi, bey beğendi motifi. 2 sıradan oluşuyor. Bu motiflerin nasıl yapıldığını daha önceki videolarda çok gösterdim. Onun için videoyu uzatmamak adına şu anda göstermiyorum. Bir önceki videoda var. Sepet kılıfı çalışmamda göstermiştim aynı bu motifi. Oradan bakabilirsiniz. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 tane motif yaptım. Şuraya bu motifleri dikerek birleştireceğim. Şöyle. Evet, önce iğneleyelim. Evet, iğneledim önce şöyle. Şimdi dikiyorum. Tığla da birleştirebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız size kalmış. Evet, bu şekilde ince ince dikerek birleştiriyoruz. Evet, motifleri bu şekilde diktikten sonra şöyle yapacağız. Üstüne 1 sıra beyaz iplikle sık iğne geçtim. Sonra onun üstüne 1 sıra üçlü trabzan yaptım. Bu kısmı da tamamlayıp geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, motifleri diktim. Şöyle görüldüğü gibi çok tatlı oldu. Şöyle genel olarak. Evet. Sonra üst kısmına 1 sıra beyazla sık iğne yaptım. Sonra üçlü trabzan. Sık iğneleri de şöyle bakın. Her bir trabzanın tepesine bir sık iğne. Şu aralara 1 tane. Şuraya bir sık iğne. Şu ortaya bir. Şuraya bir. Sonra her birine birer tane. Sonra şu araya 2. Böyle üçlü trabzanın tepesine birer tane, şu köşelere bir, birleşim yerine bir şeklinde trabzanlarımızı yaptık. Burada en son yaptığım trabzan sayısı 86 oldu arkadaşlar. Şu mavi trabzanlar 86. Şimdi yeni bir modele başlayalım. Şimdi birinci trabzanın tepesine bir sık iğne yapıyorum. Evet. Onun yanına ikinciyi,
onun yanına üçüncüyü yaptım. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şu aynı sık iğneye batıyorum. Sonra yine yanına direkt 1 2 3 sık iğne, 1 2 3 4 zincir, aynı yere kıstırdım. Hemen yanına 1 2 3 sık iğne. Evet, bu sıranın modeli de böyle arkadaşlar. Devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Evet, bu sık iğnelerin üzerine üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincirle başladım. İkili trabzan yaptım. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu ortadaki bu fıstıkların yerine bir zincir çekiyorum ve hemen yanına üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir, bu fıstığı atlıyorum. Şu sık iğne bu fıstığa ait. O yüzden onu atlıyorum. Hemen yanına batıyorum. İlmek sayımız değişmemiş oluyor böylelikle. Bir zincir. Bunu atlıyorum. Diğerine. 1 2. Evet. Bu sıraya da bu şekilde devam edelim. Evet. Bu lacivert sıradan sonra 2 sıra üçlü trabzan yaptım. Bu ikinci sıradaki trabzan sayısı 86. Yani şu maviyle aynı. Bu noktadan sonra artık artırım yapmıyoruz. Dümdüz gidiyoruz kol modeline göre. Evet. Şimdi diğer örneğe geçiyoruz. Bunun için 4 sıra sık iğne yapacağım arkadaşlar. Üzerine örnek oluşturacağım. Evet. Başlıyorum. Bütün ilmeklere birer tane sık iğne yaparak 4 sıra sık iğne yapacağız. Sonra model üzerine model kuracağız. Evet, bu şekilde 4 sıra 1 2 3 4 4 sıra sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi üzerine şu modeli oluşturacağım. Evet, şimdi başlayalım. Evet, şimdi yine sık iğne ile başlıyoruz. İpleri yine içine alıyoruz. 1 2 3 4 tane sık iğne ile başladım. Evet. Şimdi ilmekleri alacağımız yeri önden şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şu birinci ilmeği şuradan alacağız. Bu ördüğümüz ilmeğin yanındaki ilmeğin altındaki şu ilmekten birinci ilmeği alacağız. İkinci ilmeği şuradan, üçüncü ilmeği şuradan. Yani şöyle bir üçgen çiziyoruz. Şu ilmeğin altına şöyle bir üçgen çiziyoruz. Yani bir önceki, şimdiki ilmek ve bir sonraki ilmek şeklinde. Evet, yapalım. Şimdi bir önceki ilmeğin iki altındaki şu ilmekten batıyorum. İpimi
biraz yüksek çekiyorum ve doluyorum. Sonra halen en son ördüğüm 4. ilmeğin altına, en altına tekabül eden şu ilmekten alıyorum ve yine yüksek çekiyorum, şu hizada doluyorum ve henüz örmemiş olduğum şu ilmeğin altından, şuradan alıyorum ve hepsini bir topluyorum ve henüz örmemiş olduğum altındaki ilmeği örmüş olduğum şu ilmeğe kıstırarak devam ediyorum. Bu birinci sık iğnem olacak şimdi. 1 2 3 4 tane yaptım. Bir kez daha göstereyim. Şimdi bir önceki ilmeğin altı, şu ilmekten ilmek alıyorum. Sonra bir sonraki ilmeğin en altından, yani şuradan ve sonra henüz örmemiş olduğum bir diğer sonraki ilmeğin şu kısmından alıyorum, kıstırıyorum ve şu ilmeğin üstünü henüz örmemiştik, şuraya kıstırıyorum. 1 2 3 4. Şimdi yine yapacağız. Evet, yani bu ilmeği ördükten sonra bir önceki ilmeğin şu kısmı, sonra ördüğümüz bu ilmeğin en altı, sonra henüz örmemiş olduğumuz bu ilmeğin iki altı, böyle şu ilmeklerden ilmek alarak örneğimizi yapıyoruz. Evet, devam edelim bu şekilde. Modelin üstüne bir sırada trabzan yaptım. İlmek sayımız değişmedi. Şuradaki ile aynı arkadaşlar. 86 ilmekle devam ediyoruz. Evet, şöyle bakın. Şu şekilde şu aradaki boşlukları atlıyoruz, birleşim yerlerini. Oraya da trabzan yaparsak sayı yükselir, volanlanır. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle. Evet. Şimdi diğer modele geçiyorum. Bu son örnek modelimiz olacak. Evet. Şimdi başlayalım. 1 2 zincirle başladım. Hemen yanındaki trabzana ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir. Sonra 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan, yanına bir kez daha ikili trabzan, 1 2 zincir, 1 2 ilmek atlıyorum, ikili trabzan, hemen yanına ikili trabzan. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Evet, bu sırayı da tamamladık. Şimdi bu örneğin devamı olan sırayı yapıyoruz ve bundan sonra artık modelli sıralarımız bitti arkadaşlar. Kolu tamamlayana kadar basit bir şekilde kalıbımızdan ölçerek her sırada azaltarak ilmek sayımızı kol şekline uygun olarak öreceğiz. Şimdi burada sık iğne yapıyorum. Şu iki tane trabzanın üzerine. Sonra doluyorum. Şu iki tane atlamıştık bir önceki sırada. Onun ilkine şöyle alıyorum. 1 2 üçlü trabzan. Doluyorum. Yine yanındakine 1 2 üçlü trabzan yapıyorum. Sonra şu trabzanın
hemen ilkine sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine sık iğne. Sonra yine doluyorum. Şuraya 1 2 üçlü trabzan doluyorum. Yanındakine battım. 1 2 üçlü trabzan ve sık iğne yapıyorum trabzanın üzerine. Yandakine de aynı şekilde. Bu şekilde, evet, dama şeklinde bir model oluşuyor, böyle pötikare gibi. Pötikare yapmanın da kolay bir yöntemi bu arkadaşlar. Aynı zamanda böyle özellikle zıt renkler kullanırsanız daha göze batar. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, birinci kolu tamamladım bu şekilde. Bakın, bu kestiğimiz koldu. Böyle her sırasında ölçe ölçe sayıları ona göre arttırdım. Aynı şekilde oldu. Şöyle boyunu biraz kısa yaptım. Bu kol bana uzun geliyordu çünkü. Evet, bu şekilde. En son size gösterdiğim şu sıradan sonra bakın, iki sıra, yani üçlü trabzan yaptım. Ondan sonra yine şurada yaptığım gibi şu hanım dilendi bey beğendi sırasını, motif sırası buraya diktim. Üzerine sadece trabzanlar yaparak bu şekilde tamamladım. Şimdi şu renkli pomponları nasıl yaptığımı göstereceğim. Çünkü bunları örerken yapmıyoruz. Sonradan üzerine koyuyoruz. Bir de şu ilk sırada yaptığım şu işlemeleri nasıl yaptığımı anlatacağım. Böylelikle bütün sıraları tek tek anlatmış oluyorum. Evet. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, bu pomponları göstereyim. Şimdi bu sırayı tamamladığım için şurada göstereceğim. Buraya yapmayacağım aslında ama hani size göstermek için burada yapacağım. Şöyle. Şimdi ipimizi alıyoruz. Şöyle zincir çekerken şöyle biraz ipliği bol bırakıyorum. Şöyle bakın. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Pardon, 4 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire batıyorum. 2 tane çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı yere 1 2 çekiyorum. Doluyorum. Yine aynı yere 1 2 çekip doluyorum. 4 oldu. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 çekip, şimdi hepsini bir çekiyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. İpimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi bir tane pomponumuz hazır. Bunu nereye dikeceksek böyle 7-8 trabzan aralıklı olarak yaptım ben. Şuradan aldım. Şunu geçirdim. Sonra hemen bakın, şuradan geçirdim ya. Onun hemen yanındaki yerden öbür ipi geçiriyorum. Evet. Arkadan düğümlüyorum. Bunu mevcut giysileri süslemek için de kullanabilirsiniz. Hani illa örerken bu pomponları yapmak, popcornları yapmak gerekmiyor. Hatta örerken yapmaktan daha kolay. Zaten renkli yapmak kolay değil hani örerken. Böyle kısacık da kestik. Bakın, pomponumuz hazır. Öyle. Bunları da bu şekilde yaptım. Bakın, her birinin arkasında böyle düğüm var. Evet. Şimdi bu boş kalan yerlere isterseniz hani böyle nakışlar yapabilirsiniz. Ben buraları boş olarak tutacağım.
İlla hepsini süslemek gerekmiyor. Şimdi şu nakışı yapalım. Şöyle şuradan geçirip önce düğümü sabitliyorum. Bakın her seferinde kesiyorum ipliği. Yeniden başlıyorum. Yoksa hani germesine engel olur iplik. Evet. Şimdi şu yaptığım yerden 1, 2, 3, 4, 5.'den çıkıyorum şöyle. Evet. Şimdi aynı yere batıyorum. Bakın. Sonra 1, 2 atlıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Sonra ipliğimi buradan geçirip çekiyorum. Normal hani çiçek yaprağı yapılış şekli. Sonra şuradan aynı yerden batıyorum. Evet. Sonra diğer yaprağı yapıyoruz. Yani bunları yapmak zorunda değilsiniz. Hani ben bir daha hareket katsın, çeşitlilik olsun diye bu nakışları da ekledim ilk sıraya. Evet. Bu şekilde diğer ikisini de yapalım, buraya ve buraya. Evet. Yaprakları yaptıktan sonra ortalarının Fransız düğümünü yapıyoruz. Şöyle tam ortadan geçiriyorum. Sonra ipliğimi 1, 2, 3 kere doluyorum ve aynı yerden şöyle batıyorum. Alttan ipliğimi çekiyorum ve ortada böyle Fransız düğümü oluyor. Bu şekilde çiçeğimiz tamamlanmış oluyor. Burasını tamamlayalım. Daha sonra diğer kolumuzu da aynı şekilde bunun simetri olarak tabii ki simetri olarak ördükten sonra gövdeye dikip birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, kolu tersten diktim, şu kenarını sonra düzünü çevirdim. Burası kolun düzü. Burası da sivit, kapşonlu sivitin ön yüzü, düzü yani. İkisi de ön taraf. Şöyle iğneledim, bakın şu şekilde. Buradan üstten dikiyorum, bakın şöyle. Şu kısım zaten düzgün olduğu için buradan direkt kesmiştik. Üstte kalacak. Şöyle bakın, ince ince dikiyorum. Lacivert iplikle dikiyorum. 2 kat yaptım. Bir sıra diktikten sonra bir sıra daha dikeceğim. Böyle sağlamlaşmış olacak. Evet. Şu şekilde. Evet, makine dikişi şeklinde şöyle bakın, ince ince dikiyorum. Dediğim gibi bir sıra daha dikeceğim. Evet, bu şekilde kollarımızı da dikiyoruz. Ceketin kollarını diktim arkadaşlar. İki kolunu da. Şimdi şurada gördüğünüz şu kapşondan geçirilmiş kordonu değiştireceğim. Bunu böyle kullanabilirsiniz ama hani bu kollarla uyumlu olacak şekilde renkli bir kordon hazırlayacağım. Evet, renkli yumaklarımı hazırladım. Her bir yumağı birlikte kullanarak ve 6 milimetre tığ kullanarak bir kordon yapacağım. Bu kordon da son derece basit bir kordon olacak. Çünkü sadece zincir çekerek yapacağız. Uçlarına da püskül yapacağım.
Evet, bakın bütün iplerimi bir arada aldım. Bir miktar bırakıyorum. Püskülün içine girecek bunlar. Evet, şöyle. Evet, bu şekilde kordon, istediğimiz kordon boyu uzunluğunda zincir çekiyoruz. İsterseniz dantel angles kordon da yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, kordonu tamamladım. Yakanın içinden geçirdim böyle kapşonun. Uç kısımları içinde böyle püskül yaptım. Şimdi püsküllerimizi takalım. Şöyle uç kısımlarını bırakmıştık. Püskül düzgün durması açısından bu şekilde yapıyorum. Şöyle bir miktar buradan alıp şöyle ince bir tığla bakın püskülün içinden geçiriyorum bu ipleri. Şöyle şuradan alıyorum. Şöyle azar azar alalım ki düzgün olsun. Evet, bu şekilde ipleri püskülün içinden geçirelim. Evet, bakın püskülün ucundaki bu ipler içine geçmiş oldu böyle. Şöyle çekelim. Evet, şimdi bu uzunlukları keseceğiz. Hani püskülü nasıl taktınız diye de aklınıza gelebilir, sorabilirsiniz. Onun için gösterdim. Evet. Şimdi buradan sağlam olması açısından böyle bir A ipiyle de dikeceğim aynı zamanda. Şöyle. Evet, püskülümüzü de yaptıktan sonra sweatshirtimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar, projemiz tamamlandı. Son halini böyle göstereyim. Bu şekilde kombin yaptım. İçine beyaz tişört, altına böyle lacivert kot. Çok tatlı bir kombin oldu. Evet, oğlumun küçülen sweatshirtünden kendim için böyle şık tasarım bir ceket yapmış oldum. Evet, bu şekilde. Evet, bu modeli arkadaşlar illa böyle kol yapımında değil, mesela koltuk şalı, battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Aynı bu örnek sırasını bu şekilde hiç örnek aramadan, araştırmaya gerek olmadan direkt bunu uygulayarak artan iplerinizle çeşitli battaniyeler, kırlentler, koltuk şalları ya da ne bileyim direkt kazak, hırka da örebilirsiniz bu şekilde. Evet, bir videoda birçok model göstermiş oldum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani birçok model bir arada videoda. Evet, bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.